Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce yapmış olduğumuz e-ticaret sitemizde bir ödeme sayfası oluşturacağız. Özel bir ödeme sayfası. Halihazırda zaten yapmış olduğumuz sitenin bir ödeme sayfası var. Bu şekilde. Biz bunu özelleştireceğiz. Daha da güzelleştireceğiz. Sadeleştireceğiz özellikle de. Müşteriler ödeme sayfasına geldiklerinde siparişlerini en kısa zamanda tamamlamalarını istiyoruz çünkü. Anlaşılır şekilde hızlı böyle güzelce dolduracakları bir sayfa yapacağız. Arkasından sipariş tamamlandıktan sonra, ödeme tamamlandıktan sonra bir teşekkür sayfası hazırlayacağız arkadaşlar. Onu da örnek olarak şöyle göstereyim size. Bu Cart Flow adında bir eklentiyle yapıldı arkadaşlar. Özelleştirildi. Gördüğünüz gibi. İşte logolar, yazılar burada bu şekilde daha güzel gözüküyor. Hem daha az doldurulacak kısımlar var. Daha hızlı bir şekilde müşteriler bunları doldurabilir. Ödemelerini gerçekleştirebilirler arkadaşlar. Eğer bir hata yoksa sipariş tamamlandıktan sonra müşteriye bir teşekkür sayfası göstereceğiz. Aynı sayfada. Yani tamamlandıktan sonra buraya yönlenecek tabii ki. Bu sayfa açılacak. Burada sipariş bilgilerini görebilecekler. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini, işte nasıl adres bilgilerini falan. Burada sosyal medyamızda da yönlendirebiliriz arkadaşlar. Buraya istediğiniz logoları da koyabilirsiniz. Tabii size kalmış bir şey. YouTube, Instagram, Facebook işte olmazsa tekrar sayfanın baş tarafına dönebileceği şekilde logo da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hangi eklentiden faydalandık? CartFlow adına bir eklentiden faydalandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz sürümünü biz burada yapacağız tabii ki. Ücretsiz sürümünü kuracağız sayfamıza. Onunla çalışacağız. Ücretli sürümü de var. Ücretli sürümünde tabii daha çok özellikler var. Onu da söyleyeyim. Ama biz ücretsiz sürümden nasıl faydalanabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bu şekilde nasıl özelleştirebiliriz ödeme sayfalarımızı? Bu şekilde nasıl yaparız? Onu göstereceğim arkadaşlar. Tabii dil dosyaları burada yabancı kelimeler görebilirsiniz. Dil dosyaları ne yazık ki Türkçe dil dosya desteği yok. Kendiniz Türkçeleştireceksiniz. Türkçeleştirme hakkında videomuz var, eğitim videomuz var. Nasıl eklenti ve temaları Türkçeleştiriyoruz? Onunla ilgili bir videomuz var. Sağ tarafta üstte karta bırakacağım. Oradan da seyredebilirsiniz. Hemen bence işlemlere başlayalım. Şu şekilde bakın bu bizim eski şekilde ödeme sayfamız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. WordPress kontrol panelimize geliyoruz. Burada eklentilerden yeni ekleye basıyoruz. Eklentilerde aramalarda Cart Flow yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Cart Flows bu şekilde kur diyoruz. Etkinleştir diyoruz. Eklentimizi etkinleştirdikten sonra bu şekilde sol tarafta kontrol panelinin sol tarafında geliyor zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cart Flows diye ana sayfa, akışlar, mağaza ödemesi, şablonlar, ayarlar. Ben biraz Türkçeleştirmelerini yapmıştım arkadaşlar ama tamamen olmadı tabii ki bitiremedim. O yüzden hatta şöyle bir şey de düşünüyorum. İleriki zamanlarda benim kendi böyle bir blog sayfa üzerinde çalışıyorum. Daha önce yazılarım vardı İngilizce tabii ki. Onları Türkçeleştireceğim. Burada eklenti ya da temalarda Türkçeleştirme yaptığımız dosyaları burada yayınlayacağım arkadaşlar. Size kolaylık olması için hem. Öyle bir şey düşünüyorum. Umarım ona da bir vakit ayırabiliriz tabii ki. Eklentimiz yüklendi. Mağaza ödemesi sekmesine ilk önce şöyle bir bakalım isterseniz. Ana sayfa. İşte burada ödeme sayfasında işte toplam gelirleri, sipariş bunları tabii ücretli sürümlerde daha böyle içerikli olduğu için yukarı satış, aşağı satış yani çapraz satışlar olduğu için buralarda tabii ki daha fazla bilgi oluyor. Akışlara bakalım. Akışlarda genel ödeme sayfası diye bir şey var. Bunu tabii ben kendim oluşturdum. Bunu silebiliriz, sıkıntı yok. Mağaza ödemesi bizim aslında burada başlayacağız. Bunu yapacağız arkadaşlar. Yani ödeme sayfasını özelleştirme ve teşekkür sayfasını bu sekmeden yapacağız arkadaşlar. Şablonlar var. Burada ücretsiz güzel şablonlar var. Buradaki amaç ama şu.
ödeme sayfalarını arkadaşlar ne kadar kısa tutabilirsek, yani tek sayfada yapabilir, yani genellikle tek sayfada hem sipariş bilgilerin hem gönderim bilgilerin hem ödemeyi yapabilmek tek sayfada çok güzel olurdu aslında, ama onlar genellikle ücretli sürümlerde oluyor. Biz iki adımda yapabileceğiz en fazla. O yüzden burada şablonları seçebilirsiniz. Bunlar ücretli şablonlar. Ücretsiz şablonlarda gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel şablonlar var arkadaşlar. Mesela şöyle bakabilirsiniz. Bizim kullanacağımız şablon bu aslında. Bakın. Bununla işimiz yok. Zaten sayfamız var bizim. İnternet sayfamız olduğu için bununla işimiz yok. Ödeme sayfası ve teşekkür sayfası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Üstüne bastığınız zaman bu şekilde bir ödeme sayfası. Neden bunu kullanıyorum arkadaşlar? Bakın bu biraz sade, hem hızlı şekilde doldurulabilir. Artı güzel özellikleri de var. Yani onu da keşfettim. O yüzden ben bunu kullanacağım. Ayarlara geçelim. Burada yapmamız gereken ayarlar var tabii ki. Onları yapacağız. Kurulumda işte burada buraya bastığınız zaman direkt kuruluma başlıyor. Önce bir ayarlara geçelim. Hazır şablonları Elementor'u kullanıyoruz biz. Sayfa yapıcı Elementor kullanıyoruz, ama siz farklı bir şey kullanıyorsanız buradan da seçebilirsiniz. Biz Elementor'u kullandığımız için bu şekilde kalacak arkadaşlar. Mağaza ödemesi bu da bu şekilde kalacak. Permalink, varsayılan kalıcı bağlantılar bu şekilde, gene eğer değiştirmek isterseniz, yani farklı bir yol izlerseniz buradan seçebilirsiniz. Ama biz varsayılan kalıcı bağlantılar diyoruz. Facebook'ta bir alışveriş şeyiniz varsa, sayfanız varsa onu bağlayabiliyorsunuz. Google Analytics'te onu da bağlayabiliyorsunuz. Adres otomatik tamamlama, bu arkadaşlar bir API anahtar alıyorsunuz. Müşteri mecbur adres kısımlarını doğru doldurmak zorunda kalıyor. Aslında yani güzel bir olay. Yani bunu kullanabilirsiniz, ama tabii API anahtarı nasıl alınır, nasıl oluşturulur, onunla ilgili bilginiz olması lazım arkadaşlar. Burada herhangi bir şey değişiklik yok. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Tamamdır. Mağaza ödemesine geçelim ve ödeme sayfamızı ve teşekkür sayfamızı oluşturalım arkadaşlar. Hazır şablonu içe aktaralım. Şimdi burada kullanacağımız şablonu seçelim. Evet. İngilizcesi tabii ki checkout page, yani ödeme sayfası arkadaşlar, teşekkür sayfası. Bu tarafta import flow dediğiniz zaman direkt olarak bunu zaten yükleyecek şablonu. Biz içerisinde Elementor ile sayfa yapıcıyla düzenlemelerini yapacağız arkadaşlar. Import flow diyoruz. Evet, bu şekilde bakın. İki tane sayfa oluşturdu. Checkout page, thank you page. Yani bunları tabii Türkçeleştireceğiz şimdi. Canvas'a bakalım. İşte ilk önce ödeme sayfası, ondan sonra da direkt teşekkür sayfasını yönlendirecek. Ayarlara geçelim. Ayarlarda akış yolunu arkadaşlar sizde farklı olabilir. Bunu mağaza ödemesi diye yazabilirsiniz arkadaşlar, şu şekilde. Mağaza ödemesi, yani size kalmış. Sipariş bilgileri yazabilirsiniz. Mağaza ödemesi yazabilirsiniz. Size kalmış. Analistikte eğer Google Analytics kullanıyorsanız ekleyebilirsiniz. Sandbox test modudur arkadaşlar. Bunu mesela sayfanızda herhangi bir ürün yoksa bunu etkinleştirebilirsiniz. Bir testini yaparsınız. Ondan sonra mesela testi kaldırıp onaylarsınız. Ama bizim sayfamızda şu an ürünler var zaten arkadaşlar. Neredeydi? Evet. Gördüğünüz gibi geçen videomuzda, eğer o videoyu seyretmeyen arkadaşlar varsa da sağ üst tarafa kartı ekliyorum. E-ticaret sitesini kuruyoruz diye bir videomuz var. Oradan da sıfırdan başlangıç seviyesinde e-ticaret sitesi nasıl kurulur onu gösterdik. Burada ürünlerimiz var zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sayfayı, e-ticaret sayfasını iyice güzelleştireceğiz, kolaylaştıracağız. Müşterilere hoş gelmesi için. Hem sade, anlaşılır, hızlı, güzel bir sayfa yapacağız arkadaşlar.
Evet. Burada herhangi bir şey değiştirmiyoruz dedik. Buradan mesela ismini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mağaza ödemesini değiştirebilirsiniz. Geçtik. Teşekkür sayfası. Buradaki ayarlarımızı yaptık mağaza ödemesi. Şimdi ilk önce ödeme sayfasını bir düzeltelim arkadaşlar. Tabii bunları kullanamıyoruz. Ücretli sürümler. Burada mesela kuponla ilgili bir çalışma yapmadık şu zamana kadar. Kuponlarla ilgili bir çalışmamız olduğunda mesela o zaman etkinleştirebilirsiniz ama bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuna bastığınız zaman buna da basarsanız eğer yalnızca orada kuponunuz var mı diye soracak arkadaşlar. Yani o kutucuğu açmayacak. Bunu da aynı şekilde yapabiliriz. Ek alanı mesela orada ek alanı e, oraya bir şeyler yazmak isterse mesela bir seçenek olacak. Oraya bastığı zaman ek alan çıkacak, orada istediği şeyi yazabilecek müşteri. Farklı adrese gönderimini etkinleştir. Evet, mesela farklı adrese de gönderilmesini isteyebilir müşteri. Ama fatura kendisine gider. Müşteriye de ürün gider. Farklı adrese de ürün gider arkadaşlar. Özel alan düzenleyici. Buna tıkladığınız arkadaşlar burada nelerin doldurulmasını istiyorsanız bakın bu şekilde kutucuklar var mesela. Yani burada onları göstereceğim zaten şu an ama tabii ki sipariş anında göstereceğiz onları. Bu şekilde kalsın zaten olmazsa. Buradan mesela neler gösterilsin, neler gösterilmesin, bu fatura adresi bilgileri, kargo gönderimi bilgileri arkadaşlar. Bir şekilde bunu kaydedelim. Tabii bu da ücretli sürüm. Ayarlara bakalım. Ayarlarda doldurmamız gereken kısımlar var tabii ki arkadaşlar. Mesela az önce gösterdiğim yer vardı ya arkadaşlar, bakın. Şurası mesela ayarlarda mesela fatura fatura bilgileri diyelim. Farklı bir adrese gönderilsin mi? Mi diyelim. Siparişiniz, müşteri bilgileri. Ben böyle dolduruyorum arkadaşlar ama siz istediğiniz gibi mesela daha farklı şeyler de yazabilirsiniz. O size kalmış. Payment, ödeme dedik. Sipariş düğmesi metni yerleştir demiş. Ödenecek tutar. Tutar diyelim. Bilet simgesi bunlar. Evet, evet. Şunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın dediğim gibi Google adres otomatik tamamlama. Bu API anahtarınız yoksa bunu zaten yapmayın, açmayın. Yoksa bir türlü siparişi tamamlanmaz arkadaşlar. O bu şekilde kalsın. Yani kaldıralım bunu. Kaydet diyelim. Genel sekmesinde evet, adım yolu sipariş sipariş Türkçe karakter kullanmayın. Bu internet sayfa şeyde çünkü internet yolunda gözükecek arkadaşlar. Burada. Bu şekilde gözükecek. Burada gözükecek. Sipariş ödeme diyelim. Ödeme bilgileri diyelim hatta. Bilgileri diyelim. Kaydet diyelim. Kısa kodlarda bir işimiz yok. Onunla da bir işimiz yok. Genel ayarları yaptım. Ha, şunu da bir değiştirelim. Ödeme sayfası diyelim buraya da. Ödeme sayfası. Kaydet diyelim. Geri geldik. Bir de teşekkür sayfasını düzenleyelim şimdi. Ayarlara girelim. Buraya da siparişiniz alındı diyebilirim ve siparişiniz alındı diyelim. Kaydet diyelim.
Alan ayarları. Evet, bunlar teşekkür sayfasına göstermek istediğimiz bilgiler arkadaşlar. Mesela burada işte nelerin gösterilmesini istiyorsanız mesela burada onunla ilgili. Bunlar tabii ki böyle kalsın. Gelişmiş ayarlar. Buraya da ne diyelim? Siparişiniz için teşekkürler. Siparişiniz için teşekkürler diyelim. Hatta lütfen sipariş bilgilerini kontrol edin demiş ama bunu şey yapalım mı, yazalım mı, tekrar yazmaya gerek var mı bilmiyorum. Gerek yok. Siparişiniz için teşekkürler. Bunu da kaydedelim. Yani teşekkür sayfasını göstermek istemiyorsanız arkadaşlar, siparişi tamamladıktan sonra başka bir sayfaya ya da nereye yönlenmesini istiyorsanız müşterinin buradan da seçebilirsiniz. Buna basıp buraya linki yazarsanız mesela ana sayfa linkini yazarsanız ya da mağazanın tekrar mağaza sayfasının linkini yazarsanız mağazanın shop'un olduğu yeri linkini yazın. Sipariş tamamladıktan sonra tekrar shop'a doğru yönelir arkadaşlar. O size kalmış. Ama biz yönlendirmeyeceğiz. Teşekkür sayfasını görsün. Kısa kodda işimiz yok. Bununla da işimiz yok arkadaşlar. Döndük geriye gene. Şimdi bunu da Türkçeleştirmedik. Pardon. Teşekkürler. Teşekkürler sayfası dedik. Bu da oldu, bu da oldu. Tamamdır. Şimdi tekrar bir gözden geçirelim. Tamam, bir şey yok. Okey. Bunlar bitti. Şimdi sayfaları özelleştirelim arkadaşlar. Yani bunun gibi nasıl yapacağız? Şunun gibi. Şu ödeme sayfası gibi mesela. Logomuz, işte yazılar. Bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu göstereceğim şimdi. Ödeme sayfası Edit denen kısma bastığınızda Elementor'da açılacak zaten sayfa arkadaşlar. Güzel yanı bu zaten. Burada direkt özelleştirebiliyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Bunu bir yenileyin. Bu şekilde bir yenileyin arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu tabii komple açık gösteriyor arkadaşlar. Yani bunlar normalde görülmeyecek. Şu kısım mesela basınca görülecek. Şimdi burada hemen başlayalım. Logomuzu bir düzeltelim arkadaşlar. İlk önce bir logo alalım. Logo alalım. Şunu alalım mesela. Yaz olsun. Bunun arka planını mesela arkadaşlar değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir renk varsa mesela mavi yapabilirsiniz. Şöyle ne bileyim şu şekilde pastel bir renk yapabiliriz. Ondan sonra şurayı değiştirelim. Ödeme, hatta gönderim ve sipariş bilgileri, evet, güzel olur. Gönderim, ve sipariş bilgileri diyelim. Alt kısmı da değiştirelim. Şu şekilde kopyalım. Evet. Şuradan yapalım. Evet. Bu kalsın arkadaşlar. Bence ya da buraya farklı bir şeyde resim koyabilirsiniz. SSL sertifikası. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi arkadaşlar, e-ticaret sayfası oluşturuyorsanız ya da e-ticaret sayfası oluşturacaksanız, ürün satacaksanız bence bana sorarsanız %100 yani SSL sertifikası alın arkadaşlar. Yani güvenlik kilidi bu. Güvenlik anahtarı arkadaşlar.
yapacağınız çünkü işte e-ticaret işinde arkadaşlar kredi kartı ödemeleri, kullanıcı bilgileri olacak. Bunları güvenliğini sağlamanız için SSL sertifikası bulundurun sitenizde. O yüzden ben bırakıyorum arkadaşlar. SSL sertifikası vardır diye yani. Hem müşteri bu sayfaya geldiği zaman bu güveni sağlayın zaten. Müşteri oraya geldiği zaman gerçekten güvenli olduğunu hissetsin. Ama göstermelik değil tabii. Hikayeden değil. Mesela SSL zaten müşteri anlar onu. Üst tarafta şu internet kısmında güvenli olmadığı zaman zaten bir ibare çıkacak zaten ama yani hikayeden de yapmayın o işi yani. Tabii burada bakın İngilizce çoğu yer şöyle. Evet, nereye gittik? Geri gel. Evet, böyle ara sıra oluyor tabii sıkıntılar. Hı. Bu şekilde bunlar İngilizce mesela. Böyle bir güncelle diyelim hem kaydedelim de. Türkçeleştirme olayını da daha önceki videolarımızda vardı. Dediğim gibi nasıl yapılacağını oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üst tarafı yaptık. Burası tamamdır. Burada herhangi bir şey yok. Şöyle bir şey var mesela arkadaşlar bakın. Bu modern checkout yani modern ödeme sayfası olarak geçiyor. Burada farklı mesela tek satırda yani tek bölümde mesela gösterme var. Bu çok uzun oluyor. Ben bunu pek sevmedim açıkçası. İki bölümlü olan var mesela. Pardon, bir bölümlü olan bu. İki bölümlü olan var. Bu tarafta çıkacak şey. Bu şekilde. Mesela sipariş aşağı doğru indiğiniz zaman kaymıyor mesela. Bir sticker yok mesela. Ama şeyde var. Bakın. Modern checkout'ta. Siparişiniz mesela siz aşağı doğru inse de müşteri sipariş bilgileri sizinle birlikte aşağı iniyor. Görüyorsunuz değil mi? Mesela. O yönden güzel bence. Ben bunu kullanıyorum. Tavsiye ederim. Şimdi üst tarafı bitirdik. Geldik. Geldik. Alt tarafa. Şimdi buralara da neler yapabiliriz? Onu yapalım. Biz burada ben ne yapmışım? Mesela buraya güzel 3 tane bu şekilde sayfa ile ilgili işte buraya farklı şeyler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları ekledim. Örnek olsun diye. Siz de ekleyebilirsiniz mesela. Üstüne basın. Buraya basıyoruz. Daha sonra bakalım. Kargo gönderimi şunu alalım. Evet. Buna da hatta şey yapalım. Hızlı gönderim. Gönderim dedik. Hala sinek var. Sivrisineklerden bu sene çektiğim kadar çekmedim arkadaş ya. Oraya oraya da şunu alalım. İyi kalite demişiz. Evet. Şöyle arkadaşlar mesela evet bunu da güvenlikle ilgili şey alalım. Bu da var mıydı? Yok. Onu yükleyelim. Demiştik. Masaüstü kurulum marketin. Yani şunu alalım. Buraya da 256 SSL diyelim. Şimdi şunları biraz tabii ki şöyle bir sıfırlayalım. Şunu da açalım. Biraz büyük olsun. Bunu açalım. Diyelim. Bunu da açalım.
Evet, bu şekilde güzel. Yani buralara farklı şeyler de koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şunu da değiştirelim. %100 para geri ödeme garantisi veriyor. Şimdi buraya bununla ilgili bir şey yazabiliriz. Müşteri cayma hakkı şeyleri var tabii, biliyorsunuz arkadaşlar. 14 gün. Tabii ama bunun içinde bazı şartlar var. Bunu sayfamızda şartlar ve koşullar sayfasında arkadaşlar belirtmiştik. Hatta özellikle yazdım, bu mesafeli satış sözleşmesi, gizlilik politikası, bunlarda mesela yazıyor. İade hakları nedir müşterinin, işte üründe herhangi bir sıkıntı olmaması lazım falan. Yani onun gibi şeyler var. 14 gün cayma hakkı falan var. Kullanılmadıysa geri ödemelerle ilgili bilgiler var arkadaşlar. E-ticaret yapacaksanız bunları zaten muhakkak olması lazım sizde. Müşterinin de bilmesi lazım onları da zaten. Geldik buraya, mesela ne almışız? %100 geri ödeme garantisi demişiz. Yani müşteriye o güveni verin arkadaşlar. Belki ilk başlarda biraz başınız ağrıyabilir ama müşteri kazanmak önemlidir. Yani sattığınız ürünün arkasında durun her zaman için. Kendinizi bir müşteri olarak hissedin. Mesela. O yüzden diyorum arkadaşlar. Ha, kuponla ilgili de şu arkadaş, bakın görüyorsunuz değil mi? Kuponunuz var mı mesela? Yani buraya bastığınız zaman kupon kodunu buraya giriyorsunuz ama bizim şu an kuponla ilgili bir çalışmamız olmadığı için burada işlem yapmıyoruz zaten. Burada da bakın bunu kapatabiliyoruz. Farklı bir adrese gönderilsin mi, gönderin, farklı bir adrese gönderilsin dediğim zaman bakın açılıyor, kapanıyor. Burada da işte ürün, yani herhangi bir bilgi yazabilir müşteri, o şekilde. Geldik, nerede kalmıştık? Evet, şunu değiştiriyorduk. Siparişinizin olası sıra 3 gün içerisinde ürün bedeni hesabınıza veya kredi kartınıza iade eder demişiz. Hatta %100 geri ödeme garantisi vermişiz. Geri ödeme garantisi dedik. Burada logoyu, buradaki sembolü değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Yine aynı şekilde buradan değiştirebiliyorsunuz. Başka bir şey var mı? Bakalım. Şeyler çok, çerçeveye çok yakın gibi duruyor arkadaşlar ya. Bana mı öyle geliyor? Bir bakalım yine de. Güncelle diyelim. Evet. Şuradan kenarlardan sağdan ve soldan sağdan bir 10 desek. Evet. Soldan da bir 10 desek. Aynen şöyle, çerçeveye çok yakın olmasın zaten. Biraz. Tamamdır. Bu şekilde güzel gözüküyor. Bunlar da güzel gözüküyor. Tamamdır, tamamdır. Evet. Bunu tamamladık. Şunu da uygula diyelim. Buradan çıkalım. Tabii arkadaşlar, dediğim gibi şey, yani Türkçeleştirmelerini yapın. Türkçeleştirmelerini yapın. Yoksa çok İngilizce böyle kelimeler falan var. Müşteriye sıkıntı olmasın hem sizin için de. Tekrar Cartflow'a geldik. Mağaza ödemesine gelelim. Teşekkürler sayfamızı düzenleyelim şimdi de. Yine Elementor ile yapıyoruz. Sonunda da zaten bir test yapacağız arkadaşlar. Bir sipariş testi, bakalım yapalım nasıl oluyormuş. Şimdi buraya da siparişiniz için teşekkürler diyelim. Siparişiniz için teşekkür ederim. Evet.
Veya da siparişiniz alınmıştı. En kısa zaman içerisinde ürünleri hazırlıyor. Kargo ürünü başlayacağız demişiz. Tamam, bunu kullanabiliriz. Bakalım. Yani dediğim gibi siz farklı şeyler de yazabilirsiniz. İsterseniz logoyu da değiştirip buradaki sembolü de değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Başka siparişini teşekkür ederim. Tamam, onu zaten yapmıştık. Teslimat anında kapıda falan devam. Burada evet. Gayet güzel duruyor. Şimdi alt tarafa geçelim. Alt tarafta dediğim gibi burada mesela eğer sosyal medyada kullandığınız sayfalarınız varsa buradan adresini ekleyebilirsiniz mesela arkadaşlar. Müşteri mesela teşekkür sayfasından belki merak edip sosyal medyanıza da gidebilir. Instagram kullanıyorsanız, Facebook kullanabiliyorsunuz, YouTube neyse artık hangisini kullanıyorsanız şu şekilde basıp üstüne buradan mesela bir bağlantı yolu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya şunu kapatalım. Yeni bir tane ekleyelim. Buraya da WordPress nereden çıktı? YouTube ekleyelim. Bu sırada arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar seyrettiyseniz bence bir duraklatın. Durdurun videoyu. Bir abone olun eğer abone değilseniz arkadaşlar. Ya da faydalı bulduysanız beğenirseniz de çok sevinirim. Bakıyorum şu an abone sayımız gerçekten çok az. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama faydalı olacağını düşündüğüm şeyler yapmaya çalışıyorum aslında. Abone olup destek olursanız, videoyu da eğer faydalı bulduysanız da beğeni yaparsanız, paylaşırsanız videomu da eğer bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız varsa en azından onların da farkında olmasını istiyorsanız paylaşırsanız videolarım, kanalı çok sevinirim. Yani ne diyeyim? Bekliyorum desteğinizi, abonelerinizi, like'larınızı, her şeyinizi bekliyorum arkadaşlar. YouTube'u seçelim, ekle diyelim. YouTube kanalımız burada. Bunun da yerlerini değiştirelim, hatta şöyle yapalım. YouTube, Facebook, Twitter'da kaldıralım ya. Instagram koyalım oraya. Instagram diyelim. Tamamdır. Ekle diyelim. Okey. Buraya işte profil linki, Facebook'ta da buraya, YouTube'da da buraya bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık şimdi buradan da eğer ben şey yapmıştım, hatta ana sayfaya yönlenmesi için bir şey daha ekledim buraya arkadaşlar. Bir tane daha ekledim. O da şöyle yapalım. Tüm simgeler home diyelim. Şunu kullandım. Arkadaşlar bu sinekler de var ya, hiç affetmiyor ya. Şöyle bir ev sembolü geliyor. Buna da link verdim arkadaşlar. Sayfamızın linki, mesela şunu aldım, kopyaladım, geldim buraya yapıştırdım. Güncelle diyelim. Tamamdır. Buraya da ne yazalım bakalım. Ne yazmışız? Evet, bizimle iletişim kurun diye yazmışım. Bu şekilde onu da kullanabiliriz. Şöyle bizimle iletişim kurun. Tamamdır. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Tekrar sipariş ver. Çok güzel bir şey. Buna bastığınız zaman tekrar şeye de dönebilir. Sipariş oluşturmaya da başlayabilir. Tamamdır. Burada yapacağım bir şey kalmadı. Çıkalım. Bunları tabii açıklama kısımlarında yazacağım arkadaşlar. Kullandığımız eklentinin linkini de açıklama kısmında olacak. Burada bakın 5 dil diyor, görüntüle diyor. Türkçe ne yazık ki yok arkadaşlar. Ben işte fırsat buldukça Türkçeleştirmeye çalışıyorum. İşte dediğim gibi ileriki zamanlarda da internet sitemizde bunları paylaşmayı düşünüyorum ben de arkadaşlar. Eğer sizin de öyle kendi çapınızda bir yaptığınız güncel Türkçe dil dosyaları varsa
Bence öyle bir şey yapalım, bir çalışma yapalım. Yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olur hem aslında. Hem de paylaşım olmuş olur. Bitirdik arkadaşlar. Şimdi neredeydi bizim eski halimiz bu. Şimdi daha tabii aktifleştirmedik. Tekrar bir kart flow'a gelelim. Kart flow diyorum. Kart flow aslında ama kart flow diyorsam niyeyse. Şimdi şu şekilde açarsak mağaza ödemesini etkinleştir dediğimiz zaman yeni sisteme geçmiş olacağız arkadaşlar. Yaptık. Açalım hadi. Aktifleştirdik. Yine bir test yapalım. Şu kalsın. Eski hali. Sayfamızda. Şunu da şuraya alalım hatta. Evet. Hatta şey yapalım. Şu an kayıtlı da. Başka bir şey yapalım. Gizli pencereden açalım. Hı. Evet. Geldik. Bir müşteriyiz. Sepete ekleyelim. Şunu da ekleyelim. Bunu da ekleyelim. Tamamdır. Gidelim sepetimize. Baktık. Evet, ürünlerimiz bunlar. Sepeti görüntüle diyelim. İlk önce bir sepeti görüntüleyelim. Evet. Toplam 890 lira. Tamamdır. Bakın burada güzel. Mesela şu ürünlerde mesela aldığınız zaman işte bu ürünlerle ilgili çapraz satışlar vardı. Bunların reklamını da yapıyor. Mesela bak bu ürün de alınabilir. Mesela öyle şeyler de yapılabiliyor. Çok güzel ya. Ödeme sayfasına geçelim. Gördüğünüz gibi yeni ödeme sayfası şekli arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi güzel böyle temiz, sade bir şekilde. Şimdi ben tabii ki yeni bir müşteriyim. Sayfaya üye de değilim. İstersem üyeliğim varsa bakın arkadaşlar. Burada zaten yazıyor. Görüyorsunuz. Bastığınız zaman giriş yapabilirim. Yani misafir müşteri değilim. Normal kayıtlı bir sayfanızın üyesiyim. Oradan mesela bastığınız zaman bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel yapmışlar bunu ben. Bence gayet güzel. Ama ben misafirim. Misafirseniz arkadaşlar buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Testleri diyelim lokal olsun. Fatura bilgileri. Hatta bunu yazdıktan sonra da bakın diyor şeyde açayım mı diyor. Yani hesabınız olsun mu sayfada? Böyle bir seçenek de sunuyor. Çok güzel. Gayet güzel yani. Hayır, ben misafir olarak kalmak istiyorum. Misafir olarak alışveriş yapacağım arkadaşlar. Tamam. Diyelim ki ne diyelim? Ramazan. Evet. Bozkurt diyelim. İsim, soyisim, firma ismi isteğe bağlı. Bunu doldurma mecburiyetimiz yok arkadaşlar. Ürünlerimizi Türkiye içerisinde satıyorduk zaten biliyorsunuz. Oraya adres bilgileri yani şuradan hazırlardan yazalım işte. Oraya da dolsun. Buraya da posta kodu 58.000 diyelim. Bir şehrimizi bir seçelim. Sivas merkez diyelim. Telefonda şuradan bir tane telefon seçelim. Tamam. Farklı bir adrese gönderilsin istiyor muyuz? Hayır, istemiyorum ben. Geçtik. Ödeme yöntemimiz ne olsun? Kapıda ödeme olsun. Tamam. İndirimler ve ürün bilgini içeren özel e-posta almak isterim. İşte bu dediğim gibi buradan bir e-posta listesi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gelenler olur mesela. Onlara ürünler hakkında bilgiler gönderebilirsiniz mesela. İşte yenilikler hakkında, haberler, blog yazıları hakkında bilgiler gönderebilirsiniz. Ya da ne bileyim YouTube'da bir video yayınladığınız onun bilgisini bile gönderirsiniz. Şartları tabii ki bu olmadan sipariş verilmiyor. Bakın kırmızı noktalar arkadaşlar gerekli olan kısımlar zaten. Bunu zaten müşteri anlar. Ödenecek tutar 900 lira. 890 da evet kapıda ödemede 10 lira geldi aynen. Sipariş bilgilerimize bakıyoruz. Doğru mu? Doğru. Tamam. Verelim artık siparişi. Eksik kalan bir yer var mı? Yok. Herhalde. Yok. Tamam. Verelim.
Evet. Siparişimiz alındı, onaylandı ve teşekkür sayfasına yönlendirdi bizi. Geldik. Siparişiniz için teşekkür ederiz. Biz diyoruz tabii ki müşteriye. Aynen bu şekilde. Teslimat anında kapıda ödeme. Evet, evet. Tamamdır. Kargo takip. Bu dediğim gibi bir çalışma var arkadaşlar. Şu an onunla ilgili ama bu sıkıntı değil. Kargo takibi yani önemli değil bu o kadar. İsterseniz bunu kargo takibi iptal edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi sayfa çalışıyor. Yani teşekkür sayfası da çalışıyor. Ödeme sayfası da çalışıyor arkadaşlar. Buradan ana sayfaya da yönlenilebilir müşteri. Bunu bastığınız zaman bakın tekrar ana sayfaya da geliyorsunuz. Evet. Yani daha önceki nasıldı? Dediğim gibi arkadaşlar bu yeni hali tabii ki şu an. Eski hali farklı tabii ki. Biraz neredeydi? Hı. Ay, evet şurasıydı. Tekme arasında da gezdik bayağı yani. Eski hali bu şekilde. Yeni hali daha kolay, daha anlaşılır ve hızlı bir şekilde doldurulabilecek şekilde arkadaşlar. Müşteri burada daha hızlı davranabilir. Çünkü siparişlerin tamamlanmamasının büyük bir bölümü bu ödeme sayfalarından giden müşterilermiş. Burayı ne kadar sade ve anlaşılır şekilde, hızlı şekilde yaparsanız arkadaşlar daha dönüşü fazla olur size. Yani e, ürün satışınız daha fazla olur. Öyle diyeyim size. Umarım anlaşılmıştır. Yaklaşık kaç dakika sürdü? 43 dakika yani 40-45 dakika sürdü diyelim. Faydalı olmuştur. Ödeme sayfamızı ne yaptık arkadaşlar? Kontrol panelinde eklentimizi kurduk. Cart Flows eklentisi. İngilizcesi checkout ödeme sayfası yani checkout sayfası ödeme sayfasını özelleştirdik. Arkasından sipariş onaylandıktan sonra da bakın her şey de geldi hatta. Bakalım. Evet, Yapı Market bizim firmamıza gelen Ramazan Bozkurt tarafından bize bilgi geliyor. Tabii şöyle bir sipariş geldi diye. Müşteriye giden e-posta ise merhaba işte işleniyor teslimat anında kapıda ödeme. Evet 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 demişiz. Tamam. Bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Dediğim gibi arkadaşlar CartFlows eklentisini kurduk. E-ticaret sayfamızın ödeme kısmını, ödeme sayfasını güzelce değiştirdik. Değiştirdik. Böyle yani farklı bir şey yaptık. Güzel oldu. Ardından siparişi tamamladıktan sonra da bir teşekkür sayfası yaptık tabii ki. O da müşteriye teşekkür ettik. Hem de sipariş ve kargo gönderim bilgileri olan bir yazı sayfa gösterdik. E, Atladığım bir şey yoktur umarım. Ama dediğim gibi bu eklentinin Türkçeleştirilmesi lazım arkadaşlar. Onu yapın muhakkak. Bu da bizim işte blog sayfamız tabii ki. Onun da reklamını yapayım. Artı arkadaşlar kanalımızda da işte unutmayalım. YouTube kanalımıza abone olun. Eğer beğendiyseniz de buraya kadar da izlediyseniz, sabrettiyseniz de izlediyseniz, faydalı bulduysanız da lütfen beğeniye basalım ve paylaşalım videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet. Hadi bakalım.